İpliklerinden herkese merhaba. Bugün sizlerle bu güzel rengarenk baharlık tığ işi hırkanın yapımını paylaşacağım. Hırkamıza şöyle bir bakalım. Rengarenk, zarif ve şık bir hırkamız oldu. Bakın bu şekilde minik, sevimli, güzel düğmelerimiz var. Çok keyifli, çok güzel bir projeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Hemen detaylarına geçelim. Kullandığım yünü de göstermek istiyorum. Nako Cotenella gerçekten çok güzel bir ip, yumuşacık bir dokusu var ve tam olarak baharlık bu hırkamıza çok yakıştı. Bu şekilde bakın renklerimiz. Renkler çok soft ve çok güzel. Duruşu da gerçekten şahane. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 ve sarı ile birlikte toplamda 4 renk kullandık. Şu somon renginden ve krem renkten 2'şer adet, diğer renklerden ise birer adet yeterli olacaktır. O zaman hemen hırkamızın yapımına geçelim. Evet, yapımını belli bir aşamaya kadar ben hazırladım. Size şimdi bunların ölçülerini vereceğim. Kolu da birlikte hazırlayacağız. Çünkü en detaylı artırmaların olduğu kısım kol. Bedende sadece modeli bilmeniz yeterli. Artırma, eksiltme yok. Düz bir şekilde modelimizi uyguluyoruz. Hemen ölçülerine geçelim. Yanlar 40 zincir çekiyoruz. Daha sonra üzerine 40 trabzan ve direkt modelimizi uyguluyoruz. Bu tarafta aynı şekilde 40 tane zincir çekiyoruz. Üzerine direkt modelimizi uyguluyoruz. Arka kısma geldiğimiz takdirde burada da 80 tane zincir çekiyoruz ve direkt üzerine modelimizi uyguluyoruz. Modelin uygulanışını birazdan bu kolu hazırlarken sizlere göstereceğim. Zaten aynı model. Yani kolda ve bedende kullandığımız model aynı. Hiçbir farkı yok. Şöyle bakın. Renk geçişlerini bu şekilde ayarladım. Siz dilediğiniz renk kombinlerini yapabilirsiniz. Şöyle ekran görüntüsü alarak aynı şekilde renk geçişlerini yapabilirsiniz. Şöyle yukarı kısmını da göstereyim bakın. Birleştirmemiz bu şekilde çok naif ve güzel bir birleştirme oldu. Kolumuz bakın, kol lastiğimiz çok şeker, çok tatlı durdu kol lastiğimiz. Yanları da aynı şekilde bu lastikten yapacağız bu renk. O zaman hemen hırkamızın kolunun yapımına geçelim. Dediğim gibi bedende aynı modeli kullanacağız. Önler 40-40 zincir üzerine 40 trabzan, arka ise 80 zincir üzerine 80 trabzan. Şöyle bakın arkanın da duruşunu göstereyim. Gerçekten örgümüz şahane. Bakın çok güzel, çok zarif bir modelimiz var. Hemen kol yapımına başlayalım o zaman. Kolları bu güzel somon rengiyle yapıyorum ben. Cotenella'nın bu güzel rengiyle. Tığım 2 numara. Bütün örgü boyunca bu 2 numaralı tığ kullandım. Hemen zincir çekerek başlayalım modelimize. Bir tane önce sabitliyorum. Kollar için, şu lastik kısmı için 38 zincirle başlıyoruz. Zincirimizi çekerken çok sıkı çekmeyelim. Çok gevşek de çekmeyelim. Bakın. Aynı düzeyde zincirimi çekiyorum. Bu şekilde toplamda 38 tane zincir çekiyorum. Bu benim kendi bilek ölçüm için ayarladığım bir zincir. Bunu kendi bilek ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Yani şöyle bakın. Giydiğiniz zaman şu bilek ölçüsünün şu kısma tam denk gelmesi gerekiyor. Small beden için hazırlanıyor bu. Kendi bileğinize göre deneyerek böyle yani bilezik gibi geçirerek deneyebilirsiniz. Şimdi hemen 38 tane zincirimizi çekelim. ...38 tane zincirimi çektikten sonra şöyle zincirlerimin ön kısmından düzelterek sona doğru geliyorum. Daha sonra ilk başladığım zincire batıyorum, kaydırıyorum ve sabitliyorum. Yani ne yapmış olduk? Zincirimizden bir halka oluşturmuş olduk. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum, yukarı çıkıyorum. Sonrasında başına doluyorum ve her zincirin içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Başına doluyorum,
zincirimin içerisine batıyorum. 3 seferde çıkarak trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Zincirime batıyorum. 1 2 3 3 seferde çıkarak trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde 38 tane trabzanımız olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Yani hırkanın yan lastik detaylarında da bu kolda yaptığımız lastiği yapacağız. Çok güzel, çok zarif duruyor. İpimiz ince olduğu için tığ numaramız da küçük, çok zarif duruyor. Bu şekilde 38 tane trabzanımızı tamamlayalım sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldiğim toplamda 38 tane trabzanım var. İlk başladığım zincirin tepesine şöyle üstüne batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Geldik bu lastik modelinin yapımına. 3 zincir çektim, başına doladım. Bakın elimde ne var? Bir tane trabzan var değil mi? Şöyle arkasından batıyorum. Çekiyorum ve buraya üçlü trabzan yapıyorum. Ne yapmış olduk? Arkasından batmış olduk. Başına doluyorum. Bu sefer sıradaki trabzanın böyle ön tarafından batıyorum ve buraya üçlü trabzan yapıyorum. Bir ön bir arka, yani bir ters bir düz mantığı. Şimdi önde yaptıysak bir sonrakini arkadan yapacağız. Arkadan batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. Başına doluyorum. Önden batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. Başına doluyorum. Arkadan batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. Başına doluyorum. Önden batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. Bakın. Bu şekilde lastik modelimizi yapıyoruz. Önden yaptıysak hemen bir sonrakini arkadan batıyorum. Başına doluyorum. Önümdeki trabzanın böyle bakın önden batıyorum. Ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Sıradakine arkadan batıyorum. Ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bir tane önden yapıyorum. Bir tane arkadan yapıyorum. Geldim sıra sonuna. Tekrar yine ilk zincirin tepesine batarak birleştirmeyi yapıyorum. İlk zincirin tepesine batıyorum ve birleştirmemi yapıyorum. Şimdi bir zincirle üst sıraya geçiyorum. Şuradan hemen sayalım kaç sıra toplamda lastik uygulamışız. Yani kaç sıra trabzan yapmışız, hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 sıra bu lastik modelini uygulayacaksınız. Ben şimdi videoda çok zaman almasın diye lastik modelini toplam 7 sıra yapmış gibi farz ediyorum. Yani şu kadar örmüş gibi farz ediyorum. Direkt modele geçişi göstereceğim sizlere. Evet, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra normalde bizim 38 tane zincirimiz vardı ya. Bir tanesini bu 3 zincirle yukarı çıktım. Bunu bir trabzan sayıyorum. Yanındakine batıyorum. Oraya da tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bakın şu üstteki kısımlara batıyoruz. Başına doluyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Ne yapmış olduk? Yani birine tek batmış olduk, birine çift batmış olduk. Başına doluyorum. Sıradakine sadece bir tane trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 38 tane olan trabzan sayımız şurada bedene geçtiğimiz için, kol boyuna geçtiğimiz için ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. O yüzden de bir tek bir çift batarak trabzan sayımızı toplam 59'a çıkaracağız. Çift yapmışım. Şimdi tek yapıyorum.
Başına doluyorum. Çift yapıyorum. Bir sonrakine tek yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tekrar çift yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda ilmek sayımın 59 olması gerekiyor. İlmek sayım derken yani trabzan sayımızın 59 olması gerekiyor. Bu şekilde sıramızı bir tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi ilmek sayım 57. 2 tane daha şu kısma, aynı kısma batıyorum ve ilmek sayımı 59'a çıkarıyorum. Yani bu sonda daha fazla artırma yaparak o 59 tane olan ilmek sayısına ulaşabilirsiniz. Yani illaki hani bir tek bir çift dedim diye burada mesela bir tek bir çift denk gelmek zorunda değil. Sıra sonu olduğu için fark etmez. Önemli olan 59 ilmeğe ulaşmak. Daha sonra ilk başlama zincirinin tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bakın normalde 2 sıra trabzan, 1 sıra ters trabzan yapmıştım. Ama şu kısımda kola ilk başlama kısmında 3 sıra düz trabzan yapıp 1 sıra ters trabzan. Yani normalde modelde 2 sıra düz trabzan, 1 sıra ters trabzan yapılırken burada sadece bu kola özel olarak 3 sıra trabzan uyguladım. O yüzden de şimdi hemen şu 3 sıra trabzanı bir uygulayalım. Şimdi toplamda 59 tane trabzanımız var ya, bu kısımda artırma eksiltme yok kolda şu an. Bütün trabzanların üzerine, her trabzanın üzerine bir tane batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Yani sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, her trabzanın üzerine bir tane batarak, bir tane trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Yine ilk başladığım zincirin şöyle tepesine batıyorum, kaydırıyorum ve sabitliyorum. Yani trabzanlı kısım bundan ibaret. Şimdi şu çapraz trabzan, ters trabzan da diyorlar, çapraz trabzan da diyorlar. Gelelim bunu nasıl yapıyorum? Hemen onu göstermek istiyorum. Ben şu an bunu size örnek amaçlı gösterdiğim için şu kısmı 3 sıra yapmayacağım. 2 sıra benim için yeterli. Siz normal kolunuzu yaparken şu kısmı 3 sıra yapacaksınız. Hemen o zaman şu çapraz trabzana geçelim. Çapraz trabzanda da ilmek sayımızı kesinlikle artırmıyoruz. Aynı 59 ilmek üzerine kuruyoruz. 3 zincirle yukarı çıktım. Başına doluyorum. Bakın, önümde bir trabzan var. Onu atlıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Aradan bir tane trabzanı atlamış olduk, değil mi? Şimdi başına doluyorum. Arkadan giriyorum. Bu atladığım trabzanın içinden girip bir tane trabzan yapıyorum. Yani aslında trabzanların yerlerini değiştiriyoruz sadece. Örerken yerlerini değiştiriyoruz. Ondan dolayı da güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Başına doldum. Sıradakine atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Atladığıma şöyle arkadan giriyorum. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Bu şekilde çapraz trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Başına doluyorum. Sıradaki trabzanı atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 3 seferde çıkarak trabzanımı yapıyorum. Tekrar başına doluyorum. Bu atladığım kısma şöyle arkadan giriyorum. Çekiyorum ve 3 seferde tekrar buraya trabzan yapıyorum. Çapraz trabzanlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Çapraz trabzanlarımız da bundan ibaret. Modelimiz zaten sadece düz trabzan ve çapraz trabzan üzerine kurulu çok zarif bir model. İnce ip olduğu için biraz örmesi zaman alıyor. Ama tam baharlık, çok zarif, çok şık bir model gerçekten. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Zaten modelimiz bundan ibaret. 2 sıra bu şekilde düz trabzan yapacağız. 1 sıra çapraz trabzan. Bütün modelimiz bakın bundan ibaret.
Farklı hiçbir şey yok. Sadece şu kısımda ben 3 sıra düz trabzan yaptım. Siz buraya normal şura gibi de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi hemen sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi kolumuzun 59 ilmek artırma eksiltme yapmadan şu kısma kadar kolumuzu tamamlıyoruz. Yani en son sarı iple 59 ilmeği tamamlıyoruz. Bu krem rengi geçtiğimiz zaman şu kol artırmasını yapacağız. Bakın çok güzel orantılı bir şekilde kol artırması yaptım. Bunu şimdi sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Hemen şöyle sayalım. Somon renkle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örüyoruz. Sarı renge geçiyoruz. Hiçbir şekilde ilmek artırmak yok. Aynı 59 ilmeği örerek devam ettiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sırada sarıyla örüyoruz. Daha sonra krem ipimizi takacağız ve şu kol artırmasını sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. O zaman hemen şu kol artırma kısmına geçelim. Evet, sarı iple olan kısmı tamamladım ben. Şimdi krem rengimize geçeceğiz. Krem rengimize geçişi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın en son sarıyı birleştirdim. Hemen şöyle ipimi kesiyorum. Sarı ipi sadece zaten bu kol detayında kullandık. Yanlarda sarı ip kullanmadım. Hemen krem rengimi alıyorum. Şöyle sarı ipi kestiğim kısma bağlıyorum. Kaydırıyorum. Şöyle hemen bir tane zincirle sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Yukarı çıkıyorum. Şu aşağıdan da yine şöyle sıkıştırıyorum ki geçişlerimiz belli olmasın. Evet, 3 zincirle yukarı çıktım. Bu sırada toplamda 59 olan ilmek sayımı 61'e çıkaracağım. O yüzden de hemen ilk bakın zincirle bir trabzan yapmış olduk. Aynı noktaya hemen bir tane daha trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. 2 sıra normal trabzan uyguladıysam şimdi artık ters trabzana geçebilirim. Hemen bir sonrakine ters trabzanımı yapıyorum. Ne yapmış olduk? Şurada aynı noktaya 2 tane batarak bir tane artırma yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar işlemi devam ettiriyorum. Şuraya bir tane daha trabzan batacağım ve toplamda 2 tane artırma yapmış olacağım. Modelimi devam ettiriyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Son çapraz trabzanımı da yaptım. Burada bakın bir tane boşluk var sadece ama ben bir tane daha artıracağım için başına doluyorum. Normalde burayı atlayıp bir sonrakine geçecektik ya. Bu sefer şurayı sanki bir tane artırma yapacağım için atlıyormuş gibi düşünüp bir sonrakine hemen trabzanımı yapıyorum. Dönüyorum. Aynı noktaya bakın. Normalde yapmışız ama artırma yapacağım için buraya tekrar batıyorum. Ve bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Toplamda ne yapmış oldum? Şurada bir artırma yaptım. Burada aynı noktaya battım. Bir tane artırma yaptım. 59 olan ilmek sayım 61 oldu. Hemen ilk zincirin tepesine batıyorum. Ve birleştiriyorum. 2 trabzan artırmış olduk. İlmek sayımız 61 oldu trabzan sayımız. Hemen 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve şu normal trabzanı bu sırada uyguluyorum. Şu kapatma ilmeklerimin hepsine birer tane batarak bu sırada artırma eksiltme yapmadan 61 tane olan trabzanımı yine aynı şekilde örüyorum düz olarak. Bir sıra artırma yapacağız, bir sıra artırma yapmayacağız kol boyunca şimdi devamında. Bir önceki sırada artırma yapmıştım, o yüzden burada sadece düz olarak trabzanlarımı örüyorum. Sayalım, arada kaynama olmasın. Bu sırada toplamda 61 tane trabzanımızı örelim. Evet, son trabzanımı da yaptım. Toplamda trabzan sayım 61. Hemen ilk başladığım trabzanın tepesine, zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum.
Evet, krem ipe geçince ne yaptık? Kol boyunda bir sıra yaptık. Her sırada sadece 2 tane artırma yapıyoruz artırmalarımızda. 59 olan ilmeğimizi 61'e çıkardık. 61 ilmeği de bir üst sırada sadece düz olarak ördük. Şimdi geldik tekrar artırmaya. Ne demiştim? Bir sıra artır, bir sıra düz ör, tekrar bir sıra artır. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Burada da 61 olan ilmek sayımızı 63'e çıkaracağız. Bakın bir sonrakine hemen bir tane trabzanımı yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batarak bir tane artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi şurada sıra sonuna kadar hepsine birer tane trabzan yaparak geliyorum. Sıra sonundaki ilmeğe tekrar 2 tane batarak toplamda 2 tane ne yapmış olacağım? Trabzanımı artırmış olacağım. Evet, sıra sonuna geldim. Normalde bakın bir tane trabzanım kaldı. Artırma yapacağım için bir tane sıra başında artırma yapmıştım. Şurada bir trabzana 2 tane batmıştım. Bir tane de burada artıracağım. O yüzden tek kalan trabzanıma 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi ise artırma için yapıyorum. Ve bu son yaptığım artırma ile birlikte ilmek sayım 63'e çıkıyor. Hemen birleştiriyorum. Evet, şimdi bu sırada artırma yaptıysak bir sonraki sırada artırma yapmadan düz bir şekilde modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Bakın, yani şu modeli uygulayacağız. Modelimiz sadece bundan ibaret. Şöyle hemen koldan göstereyim. 2 trabzan artırıyoruz, düz örüyoruz. 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 Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sıra artır, bir sıra düz şeklinde son sırada toplamda 81 trabzan oluncaya kadar artırmamızı devam ettiriyoruz. Şöyle hemen kremden sayalım kaç sıra örmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bakın toplamda krem iple 24 sıra örmüşüm. Bir sıra artır, bir sıra düz ör şeklinde. En son 81 tane ilmeğim kalıncaya kadar artırmamı yapmışım. Zaten bakın artırmamız orantılı bir şekilde devam ediyor. Aynı mantıkla artırmalarımızı yapalım. Daha sonra sıra sonunda bu kolun şu kısma dikimini de sizlerle paylaşacağım. Hep birlikte kolumuzu da bedeni dikeceğiz. Daha sonra lastikle devam edeceğiz. O zaman hemen örüp dönelim. Evet, kol yeterli uzunluğa eriştikten sonra şimdi artık birleştirmeye geldi sıra. Şöyle tam olarak ikiye katlıyorum. Diğer hırkalarda yaptığımız gibi dikme işlemini yapacağız. İğnemi taktım. Şöyle tepe kısmından batıyorum. Evet, karşılıklı şekilde dikmeye başlıyorum. İlmekler bu şekilde karşılıklı bakıyor ve dikiyorum. Evet, bu şekilde
şöyle ikiye katlamıştık ya. İkiye katladığım kısmın sonuna kadar aynı işlemi yaparak dikelim. Daha sonra diğer tarafı dikeceğiz. Evet, kollarını bu şekilde birleştirilmesinden sonra bakın önde ve arkada bu şekilde. Diğer kolumuza da bakalım. Bu şekilde birleştirmesinden sonra şimdi sırada artık kenar lastiğimiz var. Kenar lastiğimizi sadece buralardan değil şu alt kısımlardan da geçeceğiz. Hemen yapımına geçelim. Evet, şöyle hırkanın arkasından başlıyorum lastiğimi yapmaya. Zaten bütün çevresini geçeceğiz. Evet. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Lastiğimizi nasıl yapacağız demiştim. Şu kollardaki lastikle aynı modeli direkt uyguluyoruz. Şimdi ilk sırada ne yapıyorduk? Bütün her tarafını trabzanla dolduruyorduk. Şimdi hırkanın bütün çevresini, yani yanları, altları tamamen bu üçlü trabzanlarla dolduralım. Bu şekilde. Şimdi arkadan itibaren trabzanlarla başladım. Yan kısma geldim. Şimdi geldik ön yanlara. Şu köşeyi dönerken normalde birer trabzan battım her yere. Şu köşeyi dönerken bu kısma, köşe noktalara 2 tane trabzan batıyorum. Bakın. Köşeye ne yapmış oldum? 2 tane trabzan batmış oldum. Bu şekilde dönüyorum ve kalanlarımı yine trabzanla dolduruyorum. Köşedeki kısma 2 tane trabzan batmış oldum. Şimdi bu şekilde hırkanın bütün çevresini geçelim. Daha sonra lastik örgü modeline direkt ikinci sırada devam edelim. Evet, hırkanın bütün yanlarını bu şekilde trabzanla geçtim. Bakın şöyle alttan başladım. Bütün şu yukarısını falan her tarafını trabzanla geçtim. Şimdi sıramı hemen tamamlayıp ikinci sırayı da sizlere göstereceğim. Sonrası zaten kolda yaptığımız işlemin aynısı. Hepsine birer tane trabzanla batıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. İlk yaptığım trabzanın şöyle tepesine batıyorum ve kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum, yukarı çıkıyorum. Şimdi direkt modelimi uyguluyorum. Önden alıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Arkadan alıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı kolda detaylı olarak gösterdiğim lastik örgü modelini yan kısımlarda uyguluyoruz. Boydan boya bu şekilde. Evet. Bu şekilde lastiğimizi istediğimiz kalınlıkta oluncaya kadar öreceğiz. Ben şu kollarla aynı kalınlıkta örmeyi düşünüyorum. Buraya 7 sıra demiştim. Yani yanları da 7 sıra öreceğiz. Şimdi hemen örüp dönelim. Evet, lastiğini hazırladım ben bu şekilde. Bakın çok şık durdu gerçekten. Bütün çevresini hırkanın şöyle altlardan başladım. Yukarıdan bakın döndüm. Şu omuz kısmından bu şekilde tamamladım. Son olarak kenarlarını sık iğne geçebilirsiniz. Ben daha sonra geçmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi videoda vaktimiz çok fazla değil. O yüzden kenarlarına sadece bir sıra sık iğne geçeceğim. Onu da söylemiş olayım. Bir de ben bu şekilde bakın içindeki krem renkle uygun güzel düğmeler buldum. Şöyle yakından da göstereyim. Siz de bu şekilde düğmeyle detaylandırabilirsiniz. Şöyle bakın, bir de düğme için ilik açmamıza gerek yok. Zaten kendiliğinden delikli olduğu için minik bir düğme kullandığım için ilik açmadan bakın bu şekilde düğmelerimizi ne yapmış oluyoruz? Yerleştirmiş oluyoruz. Bakın.
ilik açmaya gerek kalmadan düğme yerlerimiz biraz önce dediğim gibi zaten bakın bu şekilde kendinden içerisinde delikler var. Trabzanların arasına direkt düğmelerimizi yerleştiriyoruz. Şöyle genel olarak yapımı ile ilgili bir tekrar yapmak istiyorum. Yanları ayrı ördük, arka kısmını ayrı ördük. Yanlar 40 zincir üzerine trabzanlarla direkt modelimi uyguladım. Arkada da 80 zincir üzerine trabzanlarla modelimi uyguladım. Şöyle bir şey var. Kolu detaylı olarak ben videoda gösterdim. Döne döne ördüğümüz için hemen mesela bu trabzandan diğer sırada yine trabzanla devam ettik. Yalnız çok önemli bir püf nokta, eminim bunu yapacak olanlar isteyecektir bu bilgiyi. Şimdi burada döne döne örülmediği için arka sırada modeli uygulamıyoruz. Mesela önde direkt trabzan uyguluyoruz. Arkadan dönüşte sık iğnelerle dolduruyoruz trabzanların üzerine. Bakın şu kısımlarda sık iğnelerimiz var. Sık iğneyle dolduruyoruz. Ön sıraya geldiğimizde tekrar trabzan modelimizi uyguluyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Son olarak da sizlere şu kenarlarını, bu lastiğin, kenar lastiklerinin çevresini nasıl sık iğne ile geçeceğim onu da göstermek istiyorum. Evet, lastik işim bitti. Bir zincirle kapattım. Hemen bakın her kapattığım, şöyle yukarıya bakıyorum. Zincirlerim zaten kendini gösteriyor. Hepsinin üzerine şöyle batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Yani kenarlarının daha düzgün ve muntazam olmasını sağlıyoruz. Bakın sık iğnelerle kapatıyorum. Bakın hem bu kenar lastiklerini hem de şu koldaki lastiğin çevresini bu sık iğnelerle geçelim. Evet, son olarak hırkanın bu lastiklerinin çevresini tamamen bakın sık iğne ile geçtim. Bu şekilde gerçekten çok muntazam oldu. Çok güzel bir görüntüye kavuştu. Hırkamızın son şekli hazır. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Benim gerçekten çok içime sinen çok güzel bir proje oldu. Umarım siz de denersiniz. Farklı bir projede tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.